Merhaba. Yukadeli olarak Şu an karlı bir günde parkta 6 kadın yan yanayız. WOW Dünya Kadın Festivali'nde Yüksekova'dan sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Dünyanın her yerinde kadını güçlendirmek ve kadın dayanışmasını yaymak için yapılan her çalışmada Yüksekova kadınları olarak biz de varız ve her daim yanınızdayız. Ben 24 yıllık evliyim. Hiçbir şekilde dışarı çıkma şeyim yoktu. Hep eşimle beraber çıkardım. Ondan sonra bir gün eşimle çarşıya çıkarken noterde işimiz vardı. Levha gördüm ben, kadın dernek. Benim dikkatimi çekti. Kadın yazıyordu orada. Sırf kadın yazdığı için benim orada dikkatimi çekti. Aslında Yüksekova'da kadınlar konuştuğunuzda hiç kimsenin sıkıntısı yok, hiç kimsenin sorunu yok. Ama köşeye çekildiğinizde bir sürü hikayelerini anlatabiliyor. Neden susuyorsun dediğinizde ama nasıl söyleyebilirim? Yani ayıp, beni dışlarlar, beni yaşatmazlar diyen kadınları dahi duydum. Biz kadınların konuşabilecekleri bir ortam yaratmak ve hep birlikte biz varız burada demek için aslında derneği kurduk. Yüksekova'da kadın olmak nasıl bir şey? Onunla ilgili anket sorularımız var. Bu anket sorularımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Anketimize katılmak ister misiniz? Biz 9 kız kardeşiz, 2 tane erkek kardeşimiz var, bir sürü arsamız var mesela. Hep 2 tane erkek kardeşimize kaldı. Biz 9 kız kardeş olarak hep bir kenarda kaldık. Babama diyorum niye bizi okumadı? Sadece ben Eke ablam okumadık. Ve ben çok üzüldüm. Yani hiçbir şekilde söz sahibi bir mecrada bir kadını göremiyorsunuz. Çünkü kadının görevi evde oturup çocuk beslemek veya ev işlerini yürütmek. Kadın tek başına bir yere çıkamıyorduk. Bir yere gitseydik yan bir abi, yan eşin, yan babanla birlikte giderdik yani. Ve biz Yüksekova kadınları olarak hiçbir zaman kendimiz olmadık. Ya bunun kızı, bunun ablası, bunun kardeşi, bunun yeğeni, illa ki hep başkalarına ait olduk. Başkalarıyla etiketlendik. Mesela ben bir Hayat olamadım. Hatice Hanım bir Hatice olamadı. Sen sus, konuşamazsın. Sen kimsin konuşuyorsun? Bana cevap veriyorsun denmesi bu beni çok rahatsız ediyor. Yok valla bir kadın da bir yere kadar artık sabredi. Şu ana kadar kadın sabretti ama şu anda bütün yerlerde kadın başını kaldırmış. Kadın Derneği gerçekten Yüksekova'da bir nimet. Çünkü böyle bir şey daha önce hiç açılmadı. Hiç olmadı yani. İlk dernek açıldığında kimisi korkuyordu gelmeye. Ama şu anda herkes özgüveni olarak geliyor gidiyor. Sıkıldığında gidip orada bir kahvesini içip evine gidebiliyor. Değişik konuşmalar, değişik arkadaşlar yani. Her bir arkadaş da bir akıl alıyor, bir şey alıyor yani. Yani bence çok güzel bir şey o dernek. Benim Yüksekova'da yani hiçbir kadın arkadaşım da yoktu. Dernek vesilesiyle çevremiz oluşmaya başladı. Bence bu dünyayı kadınlar değiştirecek. Kadınlar çok daha güçlü. Kadınların elinden her şey gelir. Bence erkekler daha pasif tutuyor her işi. Şu an hani misalen şunu yapıyorum bizim köydekiler hani seni muhtar yapalım. Seni muhtar yapalım, sen muhtar gibisin. Çünkü ben kendimi geliştirdim. İyi ki de ben dernekle tanıştım. İyi ki de o levhayı gördüm. Yüksekova'da kadın dernek kurmak gerçekten çok güzel bir şey. Yani çok büyük bir şey. Merhaba, biz madenci kadınlar. Sizlere Eskişehir Tepepaşa ilçesinden Maden Ocağı'ndan sesleniyoruz. Dünya Kadınlar Festivali'nde İstanbul'da da sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Yaşasın kadın dayanışması! Maden deyince çok zor diyorlar. Bu erkek işi, kadın işi değil. Yani 11 yıldır yapabiliyorum. Ev hanımıydım önceden. Sonradan çalışmaya başladım. Eşimden ayrıldım. O zaman mecbur kaldım. Evi geçindirmek için çalışmaya başladım. İlk bizim köyümüzde madene çıkan kadınlar bizdik. 4 kişi bizdik. Bizi ayıplamışlardı. Hani kadın çalışır mı? Kadın madene gider mi? Siz bırakırsınız bu işi olmaz demişlerdi. Kışın nasıl dayanacaksınız demişlerdi Ama yadırganacak gerçekten bir şey yok. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. Triyaj madenlerin içinden taşları almak.
bandın üstünde. Çok uzun bir süre 7-8 saat sürekli aynı pozisyonda olduğumuz için çok şeyler düşünüyorsun ya. Aklımda neler geçiyor işte hep mesela iyilikler geçiyor. İlahi söylüyorum, türkü söylüyorum. Arkadaşlarımı eğlendiriyorum. Ben çok şenlikli bir bayanım yani. Hepimiz anlayabiliyoruz aslında birbirimizin gözlerine bakarak. Hani bugün üzüntülü mü, sevinçli mi? Böyle işte buraya geliyoruz. Çayımız, yemeğimiz hazır. Hiç bulaşık yıkamadan yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Rahat rahat. Eve gidince de zaten mecburen işler devam ediyor arkasından. Ama eşim sağ olsun beni hep destekledi. Yani benim evde yapamadığım işleri hep elimden tuttu, o yapmaya çalışıyor. Yani şimdi birlik beraber daha güzel oluyor her şey. Evet, yapıyor. Çok güzel menemen yapar. Makarna pişirir. Erkeğin yaptığı ne kadar olur? Yani olmaz. Bir gün de çayı sen yap bakayım. Ben de işten geldim. Bak ben de çalışıyorum diyorum. Yaparız diye geçiştiriyor. Her kadın kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi lazım. SSK'lı olması lazım. Erkeğine güvenmesin. Sonun ne getireceği belli olmuyor. Ben buraya girdim. Ben oğlumu üniversite okuttum. Şu an kızım da üniversite okuyor. Kendine güvenin oluyor. Bir şey yapacağın zaman param var, bunu yapabilirim diyebiliyorsun. Dostluklar kuruyoruz burada. Çevre ediniyoruz, arkadaş ediniyoruz. Burada herkes kenetleniyor bir şey olduğunda. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Madenci Kadınlar Dayanışma Derneği çok güzel bir yerlere gelecek inşallah, umuyoruz. Kendimizi göstermek, bak başardık, çalışıyoruz. Derneğin amacı budur. Sesimizi duyurmak. Derneğimiz de çok güzel. Biz hiç daha ben mesela Anadolu Üniversitesi'ne gitmemiştim. Kapısından bile yani geçmemiştik. Üniversiteyi gördük. Dernekte o hukuk anlattılar. Şiddeti anlattılar. Avukatlar geldi, konuştuk. Haklarımız nelerdir onları öğrendik. Erkekler her işi yapabilir de kadınlar yapamaz mı? Hani onları tartıştık, konuştuk. Biz devamlı oturarak çalışıyoruz. Haliyle yani tutuluyor, boynumuz tutuluyor. Bunların eğitimini aldık. İşte şöyle yapın, işte şu egzersizleri yapın. Ne duyurmak istiyoruz? Mesaj ne? Kadınlar güçlüdür. Kadınlar çalışabilir. Kadınlar hiçbir şeyden korkmasın. Sadece maden ocaklarında değil, bütün yerlerde kadınların çalışması lazım. Niye evde kös kös oturalım ki? Erkeğe yani şey olmamaları lazım. Yani muhtaç olmamaları lazım. Yapamayacağı bir kadının hiçbir işte yoktur. Çalışmak iyi bir şey, kendine güvenmek, iradeli kadın olmak, güçlü kadın olmak her zaman çok güzel bir şey. Bu kadar. Mahallemizde şiddet gören bir kadın. Ya ben yıllardır uğraşıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Siz gelseniz bana ne yapacaksınız ki? Dediğinde biz 3-5 kadınla beraber gidince o kadın kendini güçlenmiş hissediyor. Özgüveni geliyor ve haklarını aramaya başlıyor. Haklarını bilen kadınların daha güçlü olduğunu ben düşünüyorum. Dayanışmanın inanılmaz bir şey olduğunu çünkü ben gördüm, biliyorum, yaşıyorum. Yani sen o şiddete, o hakaretlere, o kötü hayata layık değilsin. Hiçbirimiz layık değiliz bu hayata. Tabii ki de korkuları olabilir ama bunu aşabiliriz. Lütfen bak, dik durun, mücadele edin. Birlik, bütünlük, beraberlik içinde mücadele edersen güçlüsün, tek yumruk olursun. Yan yana gelelim, birlikte olalım, güçlenelim diyorum. Kadınlar demeyeyim, onlar benim kız kardeşlerim. Yaşasın 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yaşasın kadınların birliği, dayanışması, mücadelesi. Eski telefon. Aman dursun diye uzun zamandır çekmecede tuttuğun, asla kullanmadığın, yavaş yavaş eskiyen telefon. İşte o kullanmadığın telefon bir kadının hayatını değiştirebilir. Şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınlara ulaşmak, onları ihtiyaç duydukları teknolojiyle buluşturmak amacıyla kullanmadığınız akıllı telefonları topluyor, Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle kadınlara ulaştırıyoruz. Siz de kullanmadığınız telefonlarınızı bağışlamak için Teknosa mağazalarına getirin ya da evinizden teslim alınması için Teknosa çağrı merkezini arayın, dayanışmaya destek olun.
Merhaba, ben Melisa Ararat. 65 yaşında uzun kırlaşmış saçları olan gözlüklü bir kadınım. Şu anda çalışma odamdayım ve arkamda kütüphanem var. Ev içi şiddet, kadınların çalışma hayatına etkin katılımını engelleyen önemli bir sorun. Hepinizin bildiği gibi salgın sürecindeki evden çalışma uygulamaları bu sorunu derinleştirdi. Kadınların evdeki iş yükünü, evdeki gerilimi arttırdı. Şiddet vakalarını tetikledi ve bazı kadınların çalışma hayatını terk etmelerine sebep oldu. Aile içi şiddete karşı iş dünyası projesine katılan şirketlerde çalışan kadınlar bu süreçten biraz daha az etkilendiler. Henüz tamamladığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre projeye katılan ve aile içi şiddete karşı politikalar geliştiren şirketlerde çalışan kadınlar evden çalışma sürecinde diğer şirketlerde çalışan kadınlara oranla daha az gerilim yaşadılar ve bu süreçle daha kolay başa çıktılar. Projede yer alan şirketlerde çalışan erkekler ise şiddet içeren davranışlara daha az yöneldiler ve evdeki iş yükünü daha fazla üstlendiler. Aile içi şiddetle mücadelede özel sektörün önemli bir aktör olabileceğini kanıtlayan araştırmamızın detaylarını 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaşacağız. Unutmayalım ki aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet eşitliğini engelleyen bir iş meselesi olarak görülmesi çalışan kadınların ve kadın yöneticilerin dayanışmasıyla mümkün oldu. Projeyi hayata geçiren şirketler, üniversiteler, uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin mimarı da kadınlar oldu. Bu vesileyle tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlar, daha eşitlikçi bir gelecek için birbirimizin ellerini bırakmayalım derim. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesi 2 ana amaç etrafında tasarlandı. Bunlardan ilki şiddet sarmalında olan kadınlara ve erkeklere bu sarmaldan kurtulmalarında destek olmak ve onların çalışma hayatına daha etkin olarak katılmalarını desteklemek. İkinci olarak ise şiddetten arındırılmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir değer olarak kabul eden bir iş kültürü yaratarak bu değerlerin toplumda da kabul görmesini sağlamak. Hem evde hem de iş yerinde daha fazla çalışmak zorunda olan kadınlar bir de şiddetle başa çıkmak durumunda kaldıklarında bundan hem çalıştıkları şirket etkilenmekte hem de onların şirkete verdikleri katkı etkilenmekte. Kadınlar şiddete maruz kaldığında bu durumu paylaştıkları aslında öncelikli kişilere baktığımızda anne ve baba olduğunu görüyorduk. Sonrasında ise çoğunluğunun kimseyle paylaşmadığı ortaya çıkıyordu. Aslında biz de bu proje aracılığıyla şirketlerin destek mekanizmaları oluşturarak çalışan insanların birincil olarak şirketlerden de destek almasını sağlamak istedik. Eğitime katıldıktan sonra hem şiddete maruz kalanlar da aslında ben şu şiddet türlerine maruz kalıyorum gibi bir farkındalık oluşuyor. Hem de şiddet uygulayanlar da aslında ben şiddet uyguluyormuşum. Bu eğitimleri aldıktan sonra fark ettim örneklerini duyuyoruz. Normalde işte evde bulaşık vesaire yıkarken ben hep oğlumun görmesini sağlarım bunu. Yani işte örnek olalım vesaire. Eskiden baba ne yapıyorsun dediğinde annene yardım ediyorum derdim. Hani bu çok doğal bir tepkidir. Birçoğumuz böyle deriz. Mesela bu süreçten geçtikten sonra şu an yine görmesini sağlıyorum. Ama mesela şu an şey diyorum işte Ömer'cim annen sen ben bu evde bir yaşamı paylaşıyoruz. Herkesin burada görevleri, sorumlulukları var. Sen de git şimdi kendine evle ilgili bir iş bul onu yap diyorum. Mesela gidiyor böyle küçük küçük bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Ama hani onu yardım etmek gibi değil, hayatı paylaşmak gibi konumlandırmayı içselleştirdim. Mesela bu benim için çok önemli bir değişiklikti. Kelimelerle başlıyor her şey. Çok küçük bir örnek bu ama toplumsal cinsiyet eşitliğini hakikaten çözmek, aile içi şiddetin ortadan kalkmasının bence temelini oluşturuyor. Dolayısıyla bunu yaparken de hakikaten çocuklarımızın eğitimi işin çok temelinde. Ya buna çok kalpten inanıyorum. İlk anda herkesin aklına fiziksel ve cinsel şiddet geliyor. Halbuki işin psikolojik şiddet tarafı var, ekonomik şiddet tarafı var. Daha onların bile hani o kalıplardan dolayı farkına varılmaması söz konusu. Bu eğitimde varıyorlar. Vardırtana kadar eğitim devam ediyor daha doğrusu. SEGER olarak biz de tüm firmaları
büyük ölçek sadece büyük ölçekli firmalar değil, orta ve küçük ölçekli firmaları da bu konuyla ilgili politika ve projeler üretmeye davet ediyoruz. Ben 12 yaşında okuldan çıktım. Zorla evlendirildim. Hatta annem beni dövmüştü. Ben biraz isteyerek oldu, biraz da ailemden baskı gördüm. Geldiler oturdular, altın takıldı boynuma, ondan sonra nişanlanmış oldum. Ben çok ağlamıştım. Hani ben bir başkasının evine niye gidiyorum diye. Hani daha evlendiğimi dahil bilmiyordum. 17 yaşında anne oldum. Çocuğumu kucağıma aldığım zaman 3 ay boyunca kanamam oldu. 15 yaşında evlendim. Kızımı ölü doğurdum. Daha sonra evlendikten sonra ben bir hafta sonra çok pişman oldum. Kaynamdan da mesela dayak yedim. Ya itiklendim. Ondan sonra eşimden sürekli şiddet gördüm. Hep şiddet gördüm yani. Hiç güzel bir evliliğim geçmedi. Keşke bizi bilinçlendirselerdi, ailelerimiz anlatsaydı. Bu kadar da üzülmezdik. Benim kızım özellikle annesinin 15 yaşında evlenmişsin ama ben 15 yaşında evlenmeyeceğim dedi ve 25 yaşına kadar durdu. İyi ki de durmuş. İyi ki de durmuş. Çocuk yaşta evliliklerin sağlık sonuçları ve riskleriyle ilgili ailelerin ve toplumun bilgilendirilmesi için Nevşehir ilinde çalışmalar yürütüyoruz. Erken yaşta evlenme çok Nevşehir'de. 20'yi geçti miydi evde kaldı diller bizim burada. Vallahi kız istiyor öyle veriyorlar. İşte karşımda şu evde var. Şimdilik yeni bir nişanlı. Sözlü. Karşımdaki evde nişanlandı 17, daha 16 mı 17 mi? Sözlü kız istiyor diyorlar, veriyorlar. Mahallelerden seçtiğimiz ve bizimle gönüllü olarak çalışmak isteyen kadınlardan oluşan sağlık aracılarına yönelik 5 günlük eğitici eğitim verdik. Çok şeyin farkında olmamızı sağladı önce bizlerin sağlık aracıları olarak. Yaşadığımız pek çok şeyin çocuk yaşta evlilikten kaynaklandığını gösterdi. Aileler çocuklarının bu risklerini bilseler bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Hocalar bizi eğitiyor. Biz de onlardan aldığımız bilgileri başkalarına ışık oluyoruz yani. Işık yansıması. Çat kapı giriyoruz, eğitim veriyoruz. Önce tabii izinlerini istiyoruz. Hastanelere yönlendiriyoruz. Sağlık hocalarını, aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Durumuna göre. Bizim gitmemiz çok güzel olur. Çünkü içlerinden birisiyiz. Onun için de halk bize daha çok güveniyor. Birebir yani hiç tanımadığım bir insan doğal olarak evime gel buyur. Senin çocuk yaşta evliliklerle ilgili bana bir şeyler anlat diyemez yani. Ben seviyorum, evleneceğim diye söylüyor ama hani işin iç boyutu farklı olduğunu çocuklar bilemez. Buna da aileye çok iş düşüyor. Diyorlar ki evde kalmış. Kalsın evde kalsın. 20 yaşında 25 yaşındayım, daha büyük değil öyle küçük ya çocuklar. Anne babalar işte böyle bilinçlendireceksiniz, vermeyecekler kızlarını. Yani elimizden gelen neyse biz muhtar olarak her zaman desteklemeye hazırız. Çünkü bizim geçmişimizde yaptığımız hataları bizden sonraki gelecek gençlik aynısını yapmasın. İşte bu tür çalışmalarla durduracağız inşallah. Bu tür çalışmalarla durduracağız. Böyle gezeceğiz, evleri, mahalleleri dolaşacağız, insanları bilgilendireceğiz ve erken yaştaki evliliğe son diyeceğiz, hayır diyeceğiz. Merhaba, benim ismim İdil Türkmen Ayaydınlı, Nirengi Derneği Direktörüyüm. Nirengi Derneği olarak bireylerin ve toplumun insan onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmelerini, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine uluslararası standartlar çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Derneğimizin temel çalışma alanlarının başında çocuk hakları geliyor. Çocuk hakları konusunda koruyucu önleyici aktiviteler, izleme değerlendirme aktiviteleri ve müdahale aktiviteleri şeklinde 3 aşamalı olarak destek veriyoruz. Koruyucu önleyici aktiviteler kapsamında okullarda çok geç olmadan pozitif gençlik gelişimi programını aktarıyoruz. Burada çocuk istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddeti başlıklarının üzerinde duruyoruz.
Şu ana kadar İstanbul'da ve Mersin'de 15.000'in üzerinde okul idarecisi, öğretmen ve veliye bu programı aktardık. İzleme değerlendirme aktivitelerinde ise çocuk istismarı vakalarının okul içerisindeki süreç yönetimi ve arkasından gelen sağaltım süreçlerini destekliyoruz. Müdahale aktiviteleri kapsamında ise çocuk istismarına karşı destek hattı, telefon hattı ile istismar mağduru çocukların veya bakım verenlerinin doğrudan destek alabilecekleri ücretsiz psikososyal ve yasal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hatta 0850 216 53 67 numaralı telefondan ulaşılabilmekte. Siz de derneğimizin çalışmalarına destek olmak isterseniz bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sevgiler. Ülkemizde her 3 çocuktan biri istismar mağduru. İstismar işaretlerini tanıyıp farkına vararak istismarı durdurabilirsiniz. Duygusal istismar işaretlerinden bazıları: yetersiz özbakım, sürekli çekingen ya da saldırgan davranış, düşük okul başarısı, suç işleme de dahil olmak üzere yıkıcı davranışlar, intihar düşünceleri. Fiziksel istismar işaretlerinden bazıları: açıklanamayan yara, bere, darbe izleri, yanık, kırık çıkık, baş veya karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar, yaraları gizlemek için giyilen, mevsim şartlarına uygun olmayan giysiler, okul kurallarına uymama veya disiplin suçlarını gerektirecek davranışlar, okul devamsızlığı veya düşük okul başarısı. Cinsel istismar işaretlerinden bazıları: yürümede ya da oturmada zorluk, dudak, ağız veya genital anal bölgelerde açıklaması olmayan ağrı, şişme, kızarma, kanama, karın ve baş ağrısı, kusma gibi fiziksel yakınmalar, aşırı temizlenme ihtiyacı veya yetersiz özbakım, aşırı riskli davranışlar veya intihar girişimleri. Doğru bilinen yanlışlar. Fiziksel bir temas olmadığına göre istismar sayılmaz. Temas içeren fiziksel istismar, istismar türlerinden sadece bir tanesidir. İstismar, fiziksel temas içermeden de duygusal veya cinsel istismar şeklinde olabilir. Sadece tek sefer değil ki, kaç kere yaşanmış. Belli ki onun da rızası var. İstismar mağdurunun yaşananları anlatmaması rıza anlamına gelmez. Yaşananları anlatmamasının birçok sebebi olabilir. Saldırgan tarafından tehdit edilmiş olabilir. Utanç veya suçluluk duyabilir. Kimi zaman mağdur, ailenin dağılmasından korktuğu için susabilir. Dikkat edin! Kaza sonucu oluşan yaralanmalar vücudun kemikli kısımlarında görülür. Oysa istismar sonucu oluşan yaralanmalar yumuşak dokularda meydana gelir. Eğer yaralanmalar sıklıkla oluşuyorsa veya mantıklı bir açıklaması yoksa istismar sonucu olma olasılığı yüksektir. İstismar mağduru bir gence nasıl destek olabilirim? Kendisinden izin almadıkça ona dokunmayın. Gergin veya endişeli mimiklerle dinlemeyin veya konuşmayın. Yaşadığı olayları kendi paylaşmak istediği kadarıyla anlatmasına izin verin. Suçlamayın ve yargılamayın. Keşke şöyle yapsaydın, şöyle deseydin gibi ifadeler kullanmayın. Yorum yapmadan dinleyin. Sana inanıyorum, bunu bana söylemene sevindim, bu senin suçun değil gibi destekleyici ifadeler kullanın. Bütün süreç boyunca destekleyici ve çocuğun yüksek yararını gözeten tutum ve davranışlar sergilemeye özen gösterin. Her aşamada öncelikle gizlilik ilkesine uyun. Durumu yalnızca bilmesi gereken yetkililerle paylaşın. Cinsel istismar durumunda süreç nasıl işliyor? Bildirimin ardından Emniyet Çocuk Büro, mağdur genci bulunduğu yerden sivil araçla alarak çocuk izlem merkezine götürür. Emniyet Çocuk Büro, 4 telefon kuralını uygulayarak durumu Cumhuriyet Savcısına, Baroya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, olayda bir aile üyesi şüpheli değilse aileye bildirir. Mağdur, çocuk izleme merkezinde adli görüşmeci tarafından aynalı odada görüntü ve ses kaydıyla dinlenir. Diğer tarafta Cumhuriyet Savcısı, Baro temsilcisi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden bir uzman bulunur. İfadenin ardından mağdur 15 yaşından büyükse kendi rızasıyla, 15 yaşından küçükse kanuni temsilcisinin izniyle adli muayene yapılır.
Savcılık kararına göre sakıncası yoksa mağdur ailesine teslim edilir ya da sosyal hizmet kurumlarında geçici bakıma alınır. Soruşturma işlemleri başlatılır, mahkeme süreci devreye girer. Unutmayın, Türk Ceza Kanunu'na göre çocuğun derhal koruma altına alınması için bildirimde bulunma zorunluluğu var. İstismardan şüpheleniyor veya eminseniz, Polis ve Jandarma Çocuk Birimleri, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, barolar, çocuk hakları merkezlerinden birine başvurun. Ayrıca 183 Alo Sosyal Destek Hattı, 155 Polis, 156 Jandarmayı arayabilirsiniz. Çok geç olmadan çocuk istismarına dur de. Daha fazla bilgi için www.nirengiderneği.org. Merhaba, şu anda iş yerimdeyim. Arkamda renkli kumaşlar mevcut. Mesleğim gereği tasarımcıyım. Beyaz tenli, orta koyu kahverengi saçlarım var. Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği üyesiyim. İsmim Betül Aladaş. Derneğimiz Afyonkarahisar ilinde iş hayatında kadına yönelik bir sivil toplum kuruluşu eksikliğinin tespiti sonucu 2015 yılında kuruldu. Amacımız öncelikle ilimiz olmak üzere sektörel farklılık olmaksızın iş hayatında var olan kadınları tek çatı altında toplamak. Bir network kurarak iş dünyasında kadın dayanışmasına katkıda bulunmak. İş hayatına adım atmak isteyen kadınları desteklemektir. WOW Dünya Kadınları Festivali İstanbul'da sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında projelerimiz var. Bu sene erkek egemen bir sektör olan mermercilik sektöründe kadınların görünürlülüğünün ve istihdamının artması için bir proje yürütüyoruz. Afyonkarahisar'da başlattığımız bu çalışma dünyanın dört bir yanında istihdama, cinsiyet eşitliği için çalışan tüm kadınların desteklerini yanımızda hissediyoruz. Gücünün farkında, işinin başında olan tüm hemcinslerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımızı iletiriz. Merhaba, ben Eda Karadibinlioğlu. Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatif ortağıyım. Kadınların günümüzde hala çalışma hayatına eşit şekilde katılmadıklarını biliyoruz. Maalesef hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da cinsiyete dayalı eşitsizlikler söz konusu. Kooperatifçilik, anlamlı ve hakkaniyetli çalışmayı mümkün kılan, ihmal edilmiş bireyleri ve toplulukları güçlendiren ve müşterek refahlarını temin eden bir modeldir. Genç İşi Kooperatifi olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması için kadınların güdümünde olan kooperatiflerin de gelişmesine destek sağlıyoruz. Özellikle sosyal kooperatif modelini destekliyor ve bunun ihmal edilmiş grupların özgürleşmesi için etkin bir araç olduğunu savunuyoruz. Değişiyor. Bazen 10 saat çalışıyorum. Örneğin Biber'de 12'ye kadar çalıştı. Bazen 2 saat çalışıyoruz. Bazen 10 saat, bazen 5 saat fark ediyor. Değişiyor işe göre. Ben gelemediysem öteki arkadaşımız yerini alıyor, dolduruyor. Bunu uyumlu olmaları lazım. Sürekli görüşüyoruz, öyle konuşuyoruz. Mesela ben ada çayını ektim, sen Melisa'yı ek. Bir arkadaşımız eli biraz daha ağırsa öteki diziyor. O da şey yapıyor, kesiyor. Biri fırına koyuyor. Benim elimden ancak fatura işlemleri gelebiliyor. Dışarıdaki işleri takip etmek gelebiliyorsa ben bunları yapabiliyorum. En zor iş domates salçası. Hadi bire kadar ben burada kaynattım o domatesi. Genç İşi Kooperatif olarak Türkiye'de sosyal kooperatiflerin yaygınlaşması ve güçlenmesi için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yılda Güçlü Kadın, Güçlü Kooperatif projesi kapsamında Gaziantep, Hatay, Isparta, Konya ve İstanbul illerinde kadınlar tarafından kurulan ve yürütülen 5 kooperatif ile çalıştık. Bizde yönetimde ya da denetimde ya da iş bölümlerinde ciddi anlamda sıkıntılarımız vardı. Zaten ilk görüştüğümüz dönemlerde bizi aradıklarında ben bunu dile getirmiştim. Birbirimize yetemediğimiz noktada Genç İşi Kooperatif'in yetişmesiyle çok ciddi değişimler yaşadık. Tabii ki de daha şeffaf olduk birbirimize, kendimize ön yargı yapmamayı öğrendik. Her şeyi anlatmayı, konuşarak anlaşmayı öğrendik yani kooperatifte. Eşitlik yani zaten o. Yani benim şeffaflıktan kıstığım hesaplar, yıllık toplantılar, yıllık gelir giderler. Yani ben acaba konuşsam beni yanlış mı anlar veya fikrimi iyi karşılamaz mı diye düşüncem vardı. Ama tabii ki eğitimi aldıktan sonra benim de yani bu kooperatifte ortak olduğum için her şeye konuşma hakkım olduğunu da öğrendim yani.
Aslında kooperatifteki birlikteliğin şu duruma gelmesine sebep o eğitimler oldu. Ürünümüzü nasıl daha iyi tanıtacağımızı, işte sosyal medyayı nasıl kullanacağımızı, nasıl pazarlayacağız, nasıl pazar yeri bulacağız onları öğrendik. Beraber olarak bütçe oluşturduk. O bütçeyle biz mal alıp hazırladık. Gece yarılara kadar çalıştık. Ve çok güzel bir tablo ortaya çıktı aslında. Ev hanımı diyorlar ya böyle sürekli evinde kalmalı, çocuğuna bakmalı. Biz ondan biraz çıktık. Öyle. Ekonomik özgürlüğü oluyor. Evden çıkıyor, evde hep otur sıkılıyor insan. Özgürlüktür bence kooperatif. Ben Ankara'ya ilk defa kooperatif sayesinde gittim. Farklı insanlarla tanışıyor, farklı diyaloglar kuruyor. Daha bir tık aydınlanıyoruz diyelim yani. Kendi işinin sahibi olduğunu hissediyoruz. Bu da benim için çok iyi. Biz Genç İşi Kooperatif'in eğitimlerinden vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar alabiliyorsak sürekli dürtüp onlardan destek bekleyeceğiz.